Ciddi bir hastalığımın olduğunu söyleyerek 100'den fazla kişiye aile dizimi için yazdım ve gelin bakın neler oldu. Böyle çözümler ve yanlış yönlendirmeler yapması beni çok ürpertti gerçekten. Bu 100 kişi neyi vaat etti? Net, çok net. Ben ceza alacağını düşünüyorum. Uygulayıcıları yaygın olarak neye inanıyor? İşte senin büyük deden şöyle bir şey yapmış. Bu bilgi nereden geliyor? Ve söz konusu sağlık sorunu olduğunda neler diyorlar? Gel birlikte bakalım. Bir soru soracaktım. Aile dizimi yapıyor musunuz? Sürekli kendinizi yorgun mu hissediyorsunuz? Ne kadar yapıyorsunuz? Anlam veremediğiniz bir hastalığınız mı var? Size ait olmayan bir hayal. Sıkça baş ağrısı problemi yaşadığım bir dönemde sosyal medyada önüme rahatsızlıklarınızın kökeni atalarda olabilir, aile dizimi yaptırın gibi içerikler düşünce, üstelik zaman içerisinde buna ilgi de arttıkça bu işin sonu nereye varıyor diye araştırmaya başladım. Bu çalışmaları yapan kişiler neden sıklıkla sağlık problemlerinden bahsediyorlar? Bu kapı nereye açılıyor ve gerçekten çözüm sağlayabilirler mi? Aile dizimi yapanlar bilimsel terimlerden ve özellikle psikolojiden sıklıkla kelime ödünç alıyor. İlk defa Alman bir teolog ve psikolog olan Bert Hellinger tarafından ortaya konan aile dizimi bilimselliği kanıtlanmamış bir yaklaşım. Ailende senden önceki kuşakların yaşadığı sorunlar senin hayatında bugün çeşitli problemler yaratır düşüncesi de bu uygulamanın temellerinden birini oluşturuyor. Genel kabulü aslında hepimizin, tüm ruh sağlığı alanında çalışan insanların kabul edebileceği, kimsenin reddedemeyeceği belli bir teori sistemine oturuyor. Şimdi bu çok böyle yeni bir bilgi değil. Kuşaklar arası aktarım, bunun nasıl çalışacağı önemli bir nokta. Onlarca aile sistemleriyle çalışan psikoterapi ekolü de var. Bu da bunlardan bir tanesi. Ama bu alandaki denetimsizlik, kontrolsüzlük öyle bir noktaya gelmiş durumda ki pek çok insan belirli bir arkada yeterince sağlam eğitimi olmadan tedavileri, bu sağaltımları, bu terapileri yapabildiklerini iddia ediyorlar. Türkiye içerisindeki uygulamaları tabii ki o bizim anladığımız ilk çıkış noktası olan psikoterapi ekolünden daha farklı bir şeye evrilmiş durumda olduğunu görüyoruz, deneyimliyoruz. Peki aile dizimi günümüz şartlarında nasıl uygulanıyor ve uygulamadaki problemler neler? Önce süreci öğrenmek için ücretsiz yapılan bir seansa katıldım. Sonra da Instagram'da basitçe aile dizimi etiketini kullanarak en ulaşılabilir olan insanlara yazdım. Bir aile dizimi seansı en yaygın haliyle şöyle gerçekleşiyor. Uygulayıcı seansta bir kişinin bir sorununu gündeme alıyor ve bunun için bir grup oluşturuyor. Grubun üyeleri yani temsilciler sorun olan kişinin hayatından veya atalarından birini canlandırıyor. Bu noktada sorun yaratan dinamikleri bulabilmenin en yaygın yöntemlerinden biri de enerjiyle çalışmak. Benim katıldığım dizim dahil pek çok dizim bu şekilde gerçekleşiyor ve bu da bizi işin spiritüel boyutuna getiriyor. Alanda bir bilgi olduğu, o bilginin bir şekilde kişiye geldiğine dair bir inanç var. Şimdi burası aslında inanç kısmı, değil mi? Yani bunu elle tutulur, gözle görülür, bilimsel metodla test edebilir bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir inanç geliyor kişilere, bir his geliyor ve bu hissi söylüyorlar. Dolayısıyla da bu anlamıyla spekülatif bir uygulama. Yazdığım 100 kişinin kendini tanıttığı ünvanlara baktığımızda aile diziminin yanında Reiki, numeroloji, Theta Healing, astroloji gibi spiritüel başka alanlarda da aktif oldukları görünüyor. Bu 100 kişi arasında 5 kişi psikolog, bir kişi de tıp doktoru unvanını kullanıyor. Spiritüel uygulamalar yeni bir şey değil. Yani insan zaten spiritüel bir varlık. Yani maneviyatı olan bir varlık. Dolayısıyla da insanların inancı olması kadar normal, doğal, insani bir şey olamaz. Buradaki sıkıntı kontrol olmadığı için insanların zarar görebilme ihtimali. Ortalama takipçi sayısı 54.000 olan bu 100 kişi arasında bir seansı ücretsiz yapanlar da var, 10.500 liraya da. Ortalama seans başına fiyat ise 2.700 lira civarında. Aile dizimi yapmak için tıbbi veya psikolojik bir eğitim zorunluluğu yok. İkinci bence bir sıkıntı sözde bilim dediğimiz şey. Bilimselmiş gibi sunulması. Psikoloji sosuyla bulamak, bilim sosuyla bulamak, kendi sınır alanlarının dışına çıkmakta sorun var. Çünkü o zaman aslında halk sağlığını tehdit edici bir noktaya geliyorsun. Çünkü o zaman aslında yanıltıcı bilgi vermiş oluyorsun. Kronik ve kalıtımsal hastalıkları olanlar aile dizimcilerinin ilk sırada ilgilendiği grup. Buradaki inanca göre hastalık dahil bugün yaşadığımız sorunların altındaki sebepler, duygu ve düşüncelerin nesiller boyunca aktarılmasıyla ortaya çıkıyor. Peki hastalıklarla ilgili iddiaların sonu nereye kadar gidebiliyor? Baş ağrısı değil de MS gibi bir hastalığım olsaydı ne olacaktı?
Bu sorunun peşinden aile dizimi yapan 100 kişiye paylaştıkları iletişim bilgileri üzerinden yazdım. Ve merak edildiğini gördüğüm soruları mümkün olduğunca insanların yazma şekillerine sadık kalarak sordum. Yani MS nörologların ilgilendiği, sinir hücrelerinde çeşitli harabiyetle giden ve ilerleyici olabilen bir rahatsızlık. Ve ataklarla giden bir rahatsızlık. Bazen ilerlemeyebilir. Yani mesela şu an siz bana bir mesaj gösteriyorsunuz. Tabii bu beni de ürküttü açıkçası. Yani şimdi tam psikiyatrik rahatsızlıkların psikolojik kökenlerine dair böyle yorumlar havada uçuşabiliyor ama bu kadar organik bir nedene, bu kadar cüretkar bir şekilde ve hiç literatürde bilimsel bir temeli olmayan tedavi araçlarına göndermeleri gerçekten çok ürkütücü. Halk sağlığı açısından da ürkütücü, hastalar açısından da ürkütücü. MS hastalığını aile dizimiyle iyileştirip iyileştiremeyeceğini sorduğum 100 kişinin 34'ü bu hastalığı iyileştirmesinin mümkün olduğu yönünde cevap verdi. Hatta sadece MS'i değil, kanser, Hashimoto gibi başka hastalıkları da iyileştirdiği yönünde bilgi verenler oldu. Birçok şifalanmalar deneyimledik. Sana da iyi gelir. Birkaç seferde iyileşme şansı var. Bu direkt tedavi işareti. Net. Çok net. Tababet ve şuabat sanatlarının tarz icrasına dair kanun. Diyor ki hekim olmadığı halde hasta tedavi eden veya hekimlik unvanını takan kişi cezalandı. O nedenle bizde çok net. Hekim değilseniz, hemşire bile olsanız, siz hekimin yapması gereken herhangi bir şeyi yaptığınızda doğrudan bu kanun hükmü dolayısıyla bir suç işlemiş oluyorsunuz ki tekrarı halinde muhtemelen hapse girme durumu olabilir. Cezası çünkü 2 yıldan başlıyor. Bu resen takip edilen bir suç, yani şikayet aranmıyor. İyileştirme, şifa, tedavi kavramlarının asla kullanılması. Bu süreç boyunca 22 kişi aile diziminin bir tedavi yöntemi olmadığı konusunda açıkça uyardı. Hatta bazıları bunu söyleyebilecek kişilere inanmamam gerektiğini özellikle belirtti. 59 kişi ise aile dizimini bu hastalığı oluşturan psikolojik sebepleri belirleyen bir yöntem olarak tanıttı. Tıbbi rahatsızlıkları biz ikiye ayırırız. Bu çok geleneksel bir şeydir. Birincisi organik nedenli rahatsızlıklar. Bir de psikolojik temelli rahatsızlıklar. Eğer bir kişi organik nedeni olan MS gibi, epilepsi gibi rahatsızlıkları altında ruhsal kökenler, psikolojik kökenler ya da kuşaklar arası bir aktarımın söz konusu olduğunu söylüyorsa çok büyük bir hata yapıyordur. Yanlış bilgi verir. Kişiyi yanlış tedaviye de yönlendiriyordur. Bazılarında çok temkinli şeyler de var. Yani biz tıbbi tedavi yapmıyoruz. İşte destek, tamamlayıcı gibi laflar. Yani şimdi burada tabii çelişki şöyle bir şey. Tıbbi bir rahatsızlıktan bahsedip tıbbi bir şey yapmayıp ve şifadan bahsedince böyle bir kafa karışıklığı oluyor. O zaman ne yapıyorsun? Savaş gibi, sürgün gibi, cinayet gibi nedenler buna neden olabilmiş demek çok iddialı ve yani açıkçası çok yersiz de. Enerjiniz düşük olduğu için hastasınız. Atalardan gelen karmalar, eril dişil dengesi yok. Yani atalardan gelen bir şey var ama her şey atalardan gelmiyor. Yani genetiğimiz atalarımızdan geliyor ama genetik bile her şeyi belirlemiyor. Psikolojik neden bir çöp kutusu gibi bir şeye dönüşmüş durumda. Bir de yani bu ne kadar cüretkarlar, çok şaşırtıcı. Aslında Sağlık Müdürlüğü'nün bunu düzenli araştırıp internette kim varsa böyle, değil mi? Siz ulaşabiliyorsanız onlar da ulaşır. O büyük bir eksiklik bence. Halbuki Sağlık Bakanlığı'nın denetim yükümlülüğü var. O denetim yükümlülüğünü yerine getirmesi lazım. Gerçekten sıkı denetim yapılsa bunların bence önüne geçilebilir. Göz göre göre de, göstere göstere de reklam yapamazlar. Konuyla ilgili birkaç tane paylaşım yapınca bununla ilgili çok fazla geri dönüş aldım. Ve insanlar uğradıkları zararlara anlatmaya başladılar bu aile dizimlerinde. Sen kürtaj olduğun için, daha önce bir bebeği katlettiğin için bu kelimelerle. Şu anda bu problemleri yaşıyorsun. Akrabaların arasında ensest ilişki var, cinsel taciz var diye bilgiler gelen. Kişilerin anneleri, babaları hakkında işte gizli çocukları olduklarını iddia edenler. Böyle spekülatif ve gerçekten de şiddet içerikli bir sürü mesaj duyabiliyorlar. Daha sonra günlerce uyuyamayanlar, kendisini çok kötü hissedenler, problemlerine artış olanlar zaten o kişi oraya giderken belirli bir sıkıntıyla, stresle, kaygıyla, hassasiyetle, kırılganlıkla gidiyor. Travmasını anlatan biri disosyasyon yaşayabilir, sosyal hayatında problemler yaşayabilir. Hatta bazen psikotik ataklar bile tetiklenebilir. Yani gerçeği değerlendirme yetisi bozulabilir ya da o travmatik anla hesaplaşmak adına çeşitli eyleme vuran davranışlar içerisine girebilir. Onun için şifa adı altında cüretkar davranıp
zarar vermek, istenilmeyen bir şekilde fayda sağlayacakken bir zararın neden olabilir. Ki tıbbın en temel ilkelerinden biri, sağaltımın en temel ilkelerinden biri önce zarar vermemektir. Bu süreçte aile dizimi yapmadığını söyleyen ancak biyoenerji, bilinçaltı temizlemesi gibi alternatif uygulamalar yaptığını söyleyen 20 kişi oldu. Bu kişilerin de 6'sı MS'i iyileştirebildiğini iddia etti. Peki herhangi bir uygulamayı yapan bir kişiden zarar görmemek için nelere dikkat edebilirsin? Kendini nasıl koruyabilirsin? Öncelikle tabii bir ruh sağlığı profesyoneline bu anlamda başvurmak önemli. İkincisi bazı trik noktalar var. Yani bu mesajlarda gösterdiğinizde görüyorum. Yani çok hızlı senli benli ilişki içerisine giriyorsa bir kişi. Yani burada bir tuhaflık var. Böyle bir elinde anahtar var. Her kilidi onu açmak istiyorsa burada bir tuhaflık var. Sizi dinlemeden çok hızlı bir şekilde yorumlar yapıyorsa dikkatli olmak lazım. İnsanların içlerini döktüğü kamplar, özellikle 3 günlük, 2 günlük tanımadığı insanlara, ruhsal dünyasında, içsel dünyasında ne varsa belli bir çerçevenin oluşturulmadığı bir yerde. Bu şundan kaynaklı dediniz. Ne yapacağım ben bunu? Bu travmatik anda ne yapacak? Onu işlemleyebilecek bir alan yaratılması önemli. Bunun için süreklilik çok önemli. İşte senin büyük deden şöyle bir şey yapmış. Bu bilgi nereden geliyor? Bu bir falcılık mı? Bir medyumluk mu? Bir kehanet mi? Ve ne kadar böyle spekülatif şeyler söyleniyor? Bu bir sözde bilim mi? Yoksa bir inanç mı diye bakabilirler. Yani bu bir inançtır. Biz buna inanıyoruz dedikleri zaman bunu tartışamıyoruz zaten. İnancı tartışamadığımız için inanan da deneyebilir. Ama bunun bilim olduğunu iddia ediyorlarsa bunun mantıklı bir şekilde bilimsel metoda göre test edilmiş olması lazım. Bunun da verilerinin olması lazım. Yok koyamıyoruz diyorlarsa o zaman tamam inancın konusudur. Buralarda tutarlı mı? Bu aile dizimini yapan, uygulayıcı, özel güçleri olan, işte böyle ona bir şeyler malum olan karizmatik bir insan mı? Duygusal istismar hareketleri, söylemleri yapması durumu var mı? Bu süreçte bir diğer dikkat çeken noktada hem uygulayıcılarının hem de katılımcılarının büyük oranda kadın olması. Kadınlar toplumda daha fazla istismara, mağduriyete uğramış olan kesim. Patriarkal, ataerkil bir yapı sistemi içerisinde daha fazla sıkıntıyı kadınlar çekiyor. Kadınların daha fazla yardım arama davranışı var erkeklere göre. Kadınların daha fazla sosyal çemberler içerisinde olmakla ilgili bir ihtiyaçları ve bir pratikleri de var. Dolayısıyla bütün bunlar kadınların bu tip çözümleri daha fazla satın almasına sebep oluyor. İnsanlar çok bireyselleşmiş haldeler. Tabii bu ortam belki insanın kendi içini açması için bir fırsat tanıyabilir. Herhangi bir sosyalleşmede insana çok iyi gelebilir. Ama burada bizim açımızdan şu çok önemlidir. Ne yaptığımızdan ziyade yaptığımızın oluşturabileceği yan etkiler ve bunlarla baş edebilmeyi becerebilmek önemli bir noktadır. Pek çok insan falcıya gider. Rahatlatıcı birkaç söz duymaya ihtiyacım var. Bu çok insani bir şeydir. Gerçekten de iyi bir ruh sağlığı uzmanına ulaşmanın bedeli çok yüksek. Kültürel olarak da engellerimiz de var. Yani aslında bir psikoloğa gitmek ya da bir psikiyatriste gitmek kötü etiketlenmenize sebep olabiliyor. Ben bu aile dizimi çemberlerinde kapsayıcılık açısından en azından iyi iş çıkarabildiklerini düşünüyorum. Çünkü oraya gelen insanlar kendilerini gerçekten de görülmüş, duyulmuş, kapsanmış, dinlenmiş, ihtiyaçlarına yönelilmiş hissediyorlar. Özetle, bu uygulamanın kendisine iyi geldiğini söyleyenler var ama bu bir iyileştirme yöntemi değil. Üstelik çözüm aradığın konu bir sağlık problemi ise suç unsuru teşkil eden cevaplarla karşılaşma ihtimalin pek de az değil. Merak ettiğin ve araştırılmasını istediğin başka herhangi bir konu var mı? Yorumlara yaz, orada buluşalım.